Videomuza başlamadan önce bu harika dizi hiç bitmemeli diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde sezon finalinin ardından gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Özellikle Vlad cephesinde yaşanan büyük gelişmeler ve sezon finalinde yaşanan vedalar dizinin artık bambaşka bir döneme geçeceğini net bir şekilde gösterdi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon boyunca hikayenin merkezinde yer alan Vlad meselesi artık kapandı ve böylece dizide yepyeni bir sayfa açılıyor. Üstelik yalnızca Vlad değil, sezonun son bölümlerine doğru hem Osmanlı tarafında hem de düşman cephesinde birçok önemli karakter hikayesini tamamlayarak diziye veda etti. Ancak bu ayrılıklar kesinlikle bir eksilme anlamına gelmiyor. Tam aksine yapım ekibi yeni sezon öncesinde kadroda yer açıyor. Çünkü yeni sezonda çok sayıda yeni karakter, yeni devlet adamı, yeni düşman ve yeni oyuncu kadroya dahil olacak. Osmanlı Devleti'nin artık farklı bir döneme geçmesiyle birlikte dizinin atmosferi de değişecek. Yeni ittifaklar, yeni savaşlar ve çok daha büyük siyasi mücadeleler izleyicileri bekliyor olacak. Uzun Hasan yeni sezonun ilk bölümlerinde olacak mı? Yeni sezonla ilgili en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Uzun Hasan geliyor. Aslında sezonun son bölümlerinde verilen mesajlar ve özellikle final sahnesine bırakılan detaylar, yapım ekibinin yeni sezonun ana hikayesini şimdiden belirlediğini gösteriyor. Bu nedenle Uzun Hasan karakterinin yeni sezonun ilk bölümlerinden itibaren hikayeye dahil olması bekleniyor. Hatta birçok izleyici fark etmemiş olabilir, ancak son bölümlerde Uzun Hasan'a yapılan göndermelerin sayısı ciddi şekilde artırılmıştı. Bu da bize yeni sezonun merkezinde Akkoyunlu Devleti ve Uzun Hasan'ın olacağını gösteriyor. Vlad nasıl ki 3. sezonun ana düşmanı olarak hikayenin merkezinde yer aldıysa, Uzun Hasan da 4. sezonun ana karakterlerinden biri olacak gibi görünüyor. Üstelik Uzun Hasan'ın yalnızca birkaç bölüm görünmesi beklenmiyor. Tam tersine sezonun büyük bölümünde hikayenin merkezinde yer alması bekleniyor. Uzun Hasan karakteri eğer dizi 4. sezon sonunda final yapacaksa sezon ortasına kadar devam edebilir. Eğer hikaye 5. sezona uzatılırsa da Vlad örneğinde olduğu gibi uzun süreli bir karakter olarak karşımıza çıkabilir. Kısacası 4. sezon için Uzun Hasan sezonu demek yanlış olmayacaktır. Peki Uzun Hasan karakterini kim canlandıracak? Uzun Hasan karakteri kadar onu kimin canlandıracağı da büyük merak konusu olmuş durumda. Tarihte Fatih Sultan Mehmet'ten yaşça daha büyük bir hükümdar olmasına rağmen dizisel açıdan bakıldığında yapım ekibinin Fatih'in karşısına enerjisi yüksek ve güçlü bir rakip çıkarması gerekiyor. Bu nedenle birçok kişinin düşündüğünün aksine çok ileri yaşlarda bir oyuncudan ziyade Serkan Çayoğlu ile benzer yaş grubunda ekran enerjisi yüksek bir isim tercih edilebilir. Nitekim Vlad karakterinde de benzer bir tercih yapılmış ve Ertan Saban'ın performansı büyük beğeni toplamıştı. İşte tam da bu nedenle son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Şükrü Özyıldız oldu. Özellikle son projesinin sona ermesinin ardından adı sık sık Mehmet Fetihler Sultanı ile anılmaya başladı. Hatta bazı iddialara göre taraflar arasında görüşmeler bile yapıldığı konuşuluyor. Elbette şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak son yıllarda yaptığı transferlerle sık sık gündeme gelen Mehmet Fetihler Sultanı ekibinin böyle büyük bir sürpriz yapması kimseyi şaşırtmayacaktır. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa yeni sezonda Fatih Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasında çok güçlü bir rekabet izleyebiliriz. Yeni sezonda ne kadar zaman atlaması olacak? Yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri ise zaman atlaması olacak. Gelen bilgiler dizide en az 5 ila 10 yıllık bir zaman sıçramasının yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum yalnızca karakterlerin yaşlarını değiştirmeyecek. Aynı zamanda bazı tarihi olayların doğrudan atlanmasına da neden olacak. Çünkü yapım ekibi hikayeyi belirli bir döneme taşımak için bazı süreçleri kısa geçmek zorunda kalabilir. Bu nedenle önümüzdeki sezonda bazı karakterlerin hikayelerinin tamamlandığını görebiliriz. Nitekim Hasodabaşı Yusuf karakterini canlandıran oyuncunun ayrılığı da bu değişimin ilk işaretlerinden biri olarak görülüyor. Zaman atlamasıyla birlikte hikayesi sona eren karakterler ayrılırken onların yerini yeni isimler dolduracak. Yeni sezonda şehzadeler büyüyecek mi? Zaman atlamasının en çok etkileyeceği karakterlerse şehzadeler olacak. Özellikle Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa konusunda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.
Bilindiği üzere çocuk oyuncularla devam eden bu hikayelerin artık daha ileri yaş dönemlerine geçmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni sezonda hem Bayezid'i hem de Mustafa'yı daha büyük yaşlarda göreceğiz. Hatta kulislerde mevcut oyuncuların ayrıldığı ve yerlerine yeni isimlerin geleceği konuşuluyor. Bu değişim yalnızca fiziksel olmayacak. Aynı zamanda iki şehzadenin de siyasi olarak daha görünür hale geldiği, taht mücadelesine hazırlanan karakterler olarak öne çıktığı bir dönem başlayacak. Bu nedenle yeni oyuncuların kim olacağı şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. Yeni sezonda İskender Bey olacak mı? İzleyicilerin en çok görmek istediği isimlerden biri de hiç şüphesiz İskender Bey. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Görünen o ki yapım ekibi yeni sezonda hikayenin ağırlık merkezini tamamen Uzun Hasan ve Akkoyunlu meselesine çevirecek. Bu nedenle İskender Bey'in hayatındaki olayların büyük kısmı doğrudan ekrana taşınmayabilir. Hatta yaşanacak zaman atlaması nedeniyle bu dönemin önemli bölümleri yalnızca diyaloglarla anlatılabilir. Aslında buna benzer bir durumu daha önce Belgrad kuşatması konusunda da görmüştük. Tarihin önemli olaylarından biri olmasına rağmen hikaye farklı bir döneme taşınmıştı. Bu nedenle İskender Bey konusunda da benzer bir tercih yapılabilir. Yani İskender Bey'in adı dizide geçmeye devam edecek olsa da olaylarının büyük bölümünün ekranda gösterilmeden geçilmesi ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu da yeni sezonun merkezinin tamamen Uzun Hasan ve Akkoyunlu mücadelesi olacağını gösteriyor. Peki siz yeni sezonda en çok hangi karakteri görmek istiyorsunuz? Uzun Hasan'ı kim canlandırmalı? İskender Bey mutlaka dizide yer almalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni sezon analizlerinin devamı için videoya bol bol yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. 100 bölüm. Bravo!